Günümüzdeki hızlı yaşam tarzı ve sürekli değişen dünya koşulları insanların kim olduklarını anlamalarını zorlaştırıyor. Kimlik karmaşası insanların gerçek doğalarını ve hayatlarının amacını bulmalarını engelliyor. Bu karmaşık konuyu incelerken 20. yüzyılın ünlü felsefecisi Alan Watts'ın Gerçek Sen konuşması derin bir içgörü sunuyor ve insanın gerçek kimliğini anlamak için derinlemesine bir yolculuğa çıkarıyor. Alan Watts'ın Gerçek Sen konuşması insanın temel kimliğini keşfetme arayışını ele alır. Watts, modern toplumun insanları sık sık kim olduklarını sorgulamaya ittiğini, ancak çoğu zaman bu sorunun yanıtını dışsal faktörlerde değil, içsel bir arayışta bulmaları gerektiğini vurgular. İnsanlar gerçek benliklerini anlamak için dış dünyaya değil, iç dünyalarına bakmalıdırlar. Watts, insanların gerçek benliklerini keşfetmek için zihinlerinde ve ruhlarında derinlemesine bir yolculuğa çıkmaları gerektiğini savunur. O, insanların doğalarının temelinde sonsuz bir varoluşun ve bilgeliğin olduğunu öne sürer. Gerçek benlik, sadece beden ve zihinle sınırlı olmayan evrensel bir enerji ve bilgelik kaynağıdır. Bu içsel bilgeliğe erişmek için insanların meditasyon gibi içe dönük uygulamaları benimsemeleri gerekir. Meditasyon, zihni sakinleştirir ve insanları dış dünyanın gürültüsünden uzaklaştırarak içsel bilgeliği keşfetmelerine yardımcı olur. Watts, insanların meditasyon yoluyla içsel sessizliği bulduklarında gerçek benliklerini keşfedeceklerini öne sürer. Alan Watts'ın Gerçek Sen konuşması, insanların içsel huzur ve kabul arayışında olduklarını vurgular. Gerçek benliği keşfetmek, insanların kendilerini olduğu gibi kabul etmelerini sağlar. Bu kabul, dış dünyanın beklentileri ve toplumun normlarıyla değil, içsel bir denge ve uyumla sağlanır. İnsanlar gerçek benliklerini keşfettiklerinde hayatlarına anlam ve amaç katma yeteneğine sahip olurlar. Dışsal başarılar ve maddi kazanımların ötesinde içsel bir bütünlük ve mutluluk bulurlar. Bu nedenle Watts, insanların gerçek benliklerine doğru yolculuklarında kendilerini keşfetmelerinin ve kabul etmelerinin önemini vurgular. Alan Watts'ın Gerçek Sen konuşması, insanların içsel yolculuklarında bilgelik ve rehberlik sunar. Gerçek benliği keşfetmek, insanların kendilerini olduğu gibi kabul etmelerini ve hayatlarının derin anlamını bulmalarını sağlar. İçsel bilgelik, insanların dış dünyanın gürültüsünden ve karmaşasından uzaklaşmalarına yardımcı olarak iç huzur ve mutluluk bulmalarına olanak tanır. Bu nedenle Watts'ın Gerçek Sen konuşması, insanların içsel dönüşümünü teşvik eder ve onları gerçek benliklerine doğru bir yolculuğa davet eder. İçsel keşif ve anlayış, insanların hayatlarını daha anlamlı ve tatmin edici hale getirebilir ve böylece bireylerin ve toplumun refahını arttırabilir. Alan Watts Gerçek Sen konuşmasında ölümden de bahseder. Alan Watts, ölüm hakkındaki fikirleriyle sıklıkla insanların düşünce dünyasına derin bir etki bırakmış bir filozof ve din bilginidir. Watts'ın Gerçek Sen konuşmasında bahsettiği ölüm fikri, insanın varoluşunu ve yaşamın doğasını anlamak için önemli bir pencere sunar. Watts, ölümün aslında yaşamın doğal bir parçası olduğunu ve ondan kaçınamayacağımızı vurgular. İnsanlar genellikle ölümü bir son olarak görse de Watts bize ölümün aslında sonsuz bir döngünün bir parçası olduğunu öğretir. Doğum, büyüme, olgunluk, gerileme ve ölüm doğal yaşam döngüsünün bir parçasıdır ve bu döngü asla kesintiye uğramaz. Alan Watts, ölüm korkusunun aslında insan egosunun ve bağlı olduğu benliğin bir ürünü olduğunu savunur. İnsanlar ölümle yüzleştiklerinde sadece fiziksel bedenlerinin ölümünden değil, aynı zamanda egolarının ve benliklerinin sona ermesinden de korkarlar. Ancak Watts bize ego ve benliğin aslında geçici ve illüzyon olduğunu öğretir. Gerçek benlik, fiziksel varlığımızın ötesinde sonsuz bir varlık ve bilinçtir. Watts'a göre ölüm aslında bir son değil, bir dönüşümdür. Fiziksel bedenimizin ölümü, ruhumuzun ve enerjimizin sonsuz bir şekilde devam eden bir yolculuğunun başlangıcıdır. Ölüm, insanın bir formdan diğerine geçişi ve sürekli olarak yeniden doğuşunun bir parçasıdır. Bu nedenle Watts bize ölümün aslında bir son değil, yeniden doğuş ve dönüşümün bir başlangıcı olduğunu öğretir. Watts'ın ölüm fikri, insanın doğayla uyum içinde yaşaması gerektiği fikrini vurgular. Doğa sürekli olarak dönüşüm ve dönüşümün bir örneğini sunar. Mevsimlerin döngüsü,
bitkilerin büyüme ve solması, hayvanların doğumu ve ölümü. Tüm bunlar doğanın sonsuz bilgeliğinin birer yansımasıdır. İnsanlar doğanın derslerinden öğrenip ölümün doğal bir parçası olduğunu kabul ederek varoluşlarını daha derin bir şekilde anlayabilirler. Sonuç olarak Alan Watts'ın ölüm fikri, insanın yaşamın gerçek doğasını anlamasına yardımcı olan derin bir içgörü sunar. Ölüm aslında yaşamın doğal bir parçasıdır ve insanların sonsuz bir varoluşun bir parçası olduğunu hatırlatır. Ölüm korkusu, insan egosunun ve benliğin bir ürünüdür ve gerçek benliğin ötesindeki bir illüzyondur. Watts'ın ölüm fikri, insanları yaşamlarını daha derinlemesine yaşamaya ve ölümün ötesindeki gerçekliği kucaklamaya teşvik eder. Ölüm aslında bir son değil, bir başlangıç ve dönüşümdür. İnsanlar ölümle yüzleştiklerinde aslında sonsuz bir varoluşun bir parçası olduklarını ve hayatın anlamını daha derin bir şekilde anlamaya başlayabilirler. Video bitti. Hoşça kalın.